Merhaba arkadaşlar, sizlerle Flow Measurement Experiment yani debi ölçüm deneyini gerçekleştireceğiz. Bu deneyin amacı 4 farklı yöntemle sıkıştırılamaz bir akışkanın yani bu deney için suyun debisini ölçmek, aynı zamanda süreklilik ve Bernoulli denklemlerinin uygulamaları yapılarak statik basınç ile akım büyüklükleri arasındaki ilişkileri incelemek ve ayrıca debimetrelerin kayıp katsayılarını belirlemektir. Bu deneyde kullanılan ölçüm yöntemleri orifismetre, burada göreceğiniz üzere orifismetre, venturimetre ve rotametre. Ayrıca bu kısımda gördüğümüz bir tankımız var. Tankta biriktirilen suyun hacmi ve akış süresi ölçülerek elde ediliyor. Bu dördüncü yöntem en basiti olmakla birlikte doğrudan ölçüm yapıldığından dolayı en doğrusu olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bu yöntem burada gördüğümüz ilk 3 yöntem için karşılaştırma imkanı veriyor bizlere. Deney düzeyinin alt kısmında hidrolik bench, üstünde ise debi ölçüm aletleri bulunmaktadır. Alt kısımda su depolama tankımız var. Burada pompalarımız var ve şu kısımda da giriş vanası bulunmaktadır. Üst kısımda ise biraz önce belirttiğim gibi sırasıyla orifismetre, venturimetre, rotametremiz var. Şimdi bu akış hattı üzerinde değişik noktalardaki basınçlar veya basınç farkları burada gördüğünüz 6 borulu manometreye bağlanarak ölçülebilir. Ayrıca akış hattından geçen ve bir hacim ölçme tankı içinde biriktirilen akışkanın hacmi ve bu sırada geçen zaman ölçülerek debi doğrudan belirlenebilir. Daha önce de yine ifade etmiştik. Tankta biriken suyun hacmi ölçülmek istendiğinde ne yapıyoruz? Şu tankın altında görmüş olduğunuz sürgülü vana kapatılarak su tankta biriktiriliyor. Ve şu kısımda da ölçümün miktarını buradan gözlemleyebiliyoruz. Bunun dışında vana açık tutularak suyun depoya akması ve böylece devir daim yapması sağlanır. Yukarıda gördüğünüz manometre üzerinde manometrik basınç yüksekliklerini ölçebilmeniz için şurada gördüğünüz bir skala bulunmakta. Manometrenin üst tarafında ise şurada gördüğünüz üzere bir tane boşaltım vanası bulunuyor. Daha sonra burada bir çıkış vanamız var. Yine deneyde de inceleyeceğiz. Bu kısımdan da akışın miktarını yani rotametre üzerindeki değerleri dikkate alarak akışın miktarını ayarlayacağız. Ve ölçümlerimizi değişik debi miktarlarında gerçekleştireceğiz. Biraz burada bulunan ölçüm aletlerimizden bahsedelim. Orifismetre cihazın üstünde şu kısımda. Orifismetre ani daralan ve genişleyen akış bölgesine sahiptir. Boru ve kanallarda akış hızını ölçen, akışın hacimsel debisini belirleyen bir ölçü cihazıdır. Şimdi venturi ile karşılaştırırsak orifislerin geometrisi gördüğünüz üzere daha basittir. İmalatı kolaydır, daha kolaydır. Daha ucuzdurlar, daha az yer kaplarlar. Yalnız buna karşılık venturilere göre daha fazla kalıcı basınç kaybına neden olurlar. Akış hareketi venturiye göre daha karmaşıktır. Dar kesit çıkışından sonra akış hareketinde biraz daha daralma olmaktadır. Ayrıca dar kesitten önce ve bilhassa sonra girdaplar oluşmaktadır. Bu nedenle basınç düşüşü tekrar geri kazanılamamakta ve önemli miktarda basınç kaybı oluşmaktadır. Venturimetre için kullanılan bağıntılar yine aynı şekilde orifismetre için de kullanılabilir. Ancak debi katsayısı olan CD değerimiz çok daha düşüktür. Venturiye kıyasla çok daha düşüktür. Venturimetre nedir? Venturimetre daralan ve genişleyen akış bölgesine sahip olup boru ve kanallarda akış hızını ölçerek akışın hacimsel debisini belirleyen bir ölçüm cihazıdır. Ayrıca bu kısımdan sonra rotametremiz var. Rotametrede de bir konik bir gördüğünüz üzere ölçüm tüpümüz var.
içerisinde aşağı ve yukarı yönlü hareket eden bir şamandıra bulunmakta. Debi ölçümü bir cisim üzerine etki eden dış akımdan kaynaklanan direnç kuvvetlerine dayanmakta. Bu dalmış cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti ve direnç kuvvetinin kendi ağırlığı ile dengelenmesi neticesinde cisim akım içinde belirli bir yükseklikte sabit kalır. Bu yükseklik kalibrasyon sonucuna göre ölçülen debiyi verir. Bu şekilde cihazımızı tanıttık. Kabataslak şöyle diyebiliriz. Ne oluyor? Pompalar ve vasıtasıyla yukarıya basılan su giriş vanasından deney tesisatımıza geliyor. Daha sonra orifis metre, venturimetre, rotometreden geçerek ve buradaki manometreler üzerinde ölçümlerini gözlemleyerek daha sonra tankta topluyoruz suyu. İstediğimiz zaman tankta biriktirerek burada ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz. Burada da gördüğünüz üzere bir ölçüm skalamız var. Burada 50 litreye kadar ölçüm gerçekleştirilebiliyor. Arkadaşlar cihazı tanıttıktan sonra deneyimize geçebiliriz. Öncelikle ana şartel açılır. Giriş vanasını açacağız. Diğer vanalar kapalı olacak şekilde pompa düğmesine basarak G1 pompasını çalıştıracağız. Evet, ilk önce ana şartelimizi açalım. Ana şartelimizi açtık. Daha sonra giriş vanamızı açacağız. Giriş vanasını dikey konuma getiriyoruz. Vanamızı açtık. Daha sonra pompamıza tuşuna basarak çalıştırıyoruz. Giriş vanamızı açtık. Pompamızı çalıştırdık. Diğer iki vanamız da kapalı durumda. Daha sonra çıkış vanası ile manometre boşaltım vanası açılarak sistemdeki tüm hava çıkana kadar beklenir. Evet, şimdi görüyorsunuz rotometrede şamandıra en altta. Bir de açtıktan sonra gözlemleyelim. Evet, B1 vanasını açtık. Gördüğünüz gibi şamandıra yukarıya doğru çıktı. İçerisindeki havanın, sistemdeki içerisindeki havanın boşalması için ayrıca üst kısımdaki boşaltım vanasını da açtık. Tüm hava çıkana kadar bu şekilde bekliyoruz. Daha sonra tüm hava çıktıktan sonra giriş vanası, en alttaki vana kapatılacak. Manometre yüksekliklerini ayarlamak için öncelikle çıkış vanasını kapadık. Sonra manometre boşaltım vanası açık bırakıldı. Daha sonra çıkış vanasıyla kontrol edilerek manometre yükseltileri 0 referans seviyesine ayarlandı. Manometre seviyelerinin ayarlaması yapıldıktan sonra manometrenin boşaltım vanası gördüğünüz üzere kapalı konuma getirildi. Giriş vanasını açacağız ve çıkış vanasından da debi kontrolünü gerçekleştirerek deneyi başlatacağız. Giriş vanasını açtık. Giriş vanasını açtık ve şu anda en yüksek seviyede gördüğünüz üzere rotometremizden okuyabiliriz. Biraz sonra burada çıkış vanasından debi kontrolünü gerçekleştirerek bu değeri daha aşağı değerlere çekeceğiz. Debi miktarını çıkış vanasını biraz daha kapatarak azalttık. Biraz önce 0.7 civarındayken şu anda 0.5 civarında. Burada okuduğumuz değerler üstünde görebilirsiniz. Çarpı 1000 litre bölü saat şeklinde olacak. Yani burada 0.5'i görüyorsak 1000 ile çarpıp 500 litre bölü saat şeklinde okuyabiliriz. Ayrıca yine görüyorsunuz orifisin girişinde ve çıkışında manometrelerimiz var. Venturi'nin geniş kesitinde ve dar kesitinde manometrelerimiz var. Rotometrenin giriş çıkışında aynı şekilde manometrelerimiz bulunuyor. Her bir manometrenin yanında skalaları var. Bu manometrelerden yükseklikleri okuyacağız. Örneğin orifis metre için H1, H2, venturimetre için H3,
Örneğin işte ne diyelim şurada ventrimetre için ne diyor? İşte 220 milimetre H4 değeri diyebiliriz. Ya bu şekilde bir ölçüm yapılıyor. Aynı zamanda burada da tankımız var. Ne yapıyoruz? Şu anda tankın alt vanası açık durumda. Bu vanayı kapalı konuma getirirsek eğer ne yapıyoruz? Buradaki ölçüm kısmından su seviyesini artırıyoruz ve kronometre ile zamanını ölçüyoruz. Daha sonra nasıl diyoruz? Hacim bölü zaman olarak debisini elde edebiliyoruz tanktan. Burada gördüğünüz gibi yine bir cetvelimiz var. 50 litreye kadar da burada bir ölçüm gerçekleştirebiliyoruz. Deneyimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra size debi verileri için tekrardan bilgilendirme yapılacak. Raporda istenilen şeyler köyde belirtildiği gibi ancak kısaca şöyle belirteyim. İlk önce bir giriş yapıyorsunuz. Daha sonra hesaplamalar, elde ettiğimiz sonuçların değerlendirilmesi, grafiklerinin çizilmesi ve karşılaştırmaların yapılması şeklinde olacak. Yine detaylı bilgiyi daha sonra size ulaştıracağız. İyi çalışmalar.